27 Temmuz 1966 tarihinde artan uygun fiyatlı otomobil talebini karşılamak amacıyla kurulmuş olan Lada, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği projesi kapsamında Otomotiv Endüstrisi Bakanlığı tarafından zamanın en çok otomobil üreten markalarından birisi olan Avtovaz firması ile Lada Niva'yı safkan bir arazi aracı olarak üretmeye başlamış ve sonrasında dünyanın birçok noktasına ihraç etmiştir. Gelin en zor koşulların ve halkın aracı olan Lada Niva'nın öyküsüne birlikte göz atalım. Fabrika, Moskova'nın yaklaşık 780 km güneydoğusunda bulunan ve İtalyan komünist politikacı Palmiro Togliatti'den sonra Togliatti olarak yeniden adlandırılan Stavropol kasabasında kurulur. Niva kelimenin tam anlamıyla mısır tarlası anlamına gelen Rusça bir kelimedir. Niva adı, Niva'nın baş tasarımcılarının çocukları olan Prushov'un iki kızı Natalya ve Irina ile Vladimir Solovyev'in iki oğlu Vadim ve Andrei'nin baş harflerinden bir kısaltma olarak oluşturulmuştur ve zaman içerisinde Rus halkının yerli otomobili olmayı başarmıştır. Lada ilk dönemde iç pazarda Jiguli adı altında araç üretmeye başlar. Aslında araç büyük ölçüde değiştirilmiş bir Fiat 124 veya Fiat 125'tir. Niva Doğu bloğunda Rusya'nın en kötü yollarında güvenli kullanım amacıyla ve bir Rus kışını rahatlıkla atlatmak için çok daha sağlam ve daha ağır çelik gövde ile özel olarak güçlendirilmiş ve tasarlanmıştır. Bu araç aslında bir İtalyan markası olan ve asıl adı Fabrica Italiana Automobili Torino olan Fiat esas alınarak dizayn edilmiştir. Sovyet devletinin amacı özellikle de çiftçiler için çok sağlam, güvenilir ve aynı zamanda ucuz bir araç yapmaktır. Proje öncelikle Otomotiv Sanayi Bakanlığı'nın Bilimsel Teknik Kurulu'nun genel kurulunda da tartışılır. Başlangıçta fikir, Lada'ya dayalı bir arazi aracı yaratmaktır. Ancak yaklaşan projeyle ilgili teknik düşünceler, mevcut Lada motorlarının yeterince güçlü olmadığını ortaya çıkarır. Bu nedenle 1970 yazında Bakanlar Kurulu Başkanı Alexey Koşygin, Nisan 1972'de Şasi Tasarım Departmanı ve mühendis tasarımcısı Petr Prushov'u bu projenin baş tasarımcısı olarak atar. Projede kullanılan şasi ve şanzıman Lada'dan tedarik edilirken, Niva'nın motorları, çok sayıda parça ve aksesuarları, Sovyet devleti tarafından kendi otomobil markasına sahip olmak için gerekli fabrikaları ve makineleri başlatmak için kullanılan bir marka olan Fiat'tan tedarik edilir. Niva üretilmeden önce ekipler tarafından Sovyetler Birliği'nin Ural dağlarında, Sibirya'nın en zorlu arazilerinde, Kazak çöllerinde ve Pamir dağlarında yıllar boyunca test edilir. Lada Niva, yekpare bir yapıya sahip dünyanın ilk seri üretilen arazi aracıdır. Çoğu benzer şekilde inşa edilmiş mevcut SUV'ların da öncüsüdür. 1990'larda Suzuki Vitara ve Land Rover Discovery için ilham kaynağı olur. Rus ülkesindeki düşük sıcaklıklar nedeniyle ilk ünitelerde elektrikli marş motoru bulunmaz. Bu yüzden öndeki bir deliğe yerleştirilmiş bir krank ile çalıştırmanız gerekir. Kanada, Güney Amerika, İzlanda ve arazi şartlarının güç olduğu bölgelerde fiyatının uygunluğunun da getirdiği sonuçla Lada Niva popüler olur. Avustralya gibi bölgelerde ise çok değişik iklim şartları için üretilmesinin getirdiği sebeplerden ötürü klimasının yeterli gelmemesinden dolayı popülerliği sınırlı kalmıştır. Araç modeli İzlanda'da Lada Sport, Avusturya'da ise Lada Tayga olarak adlandırılmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber araç üretimine ara vermeyerek devam eden yeni Rus devleti bu sefer de eski Sovyet ülkelerine araç satar olmuş ve bunun yanı sıra Güney Amerika ülkeleri de yeni pazarda yerlerini almıştır. Arazi kabiliyeti yüksek olan Rus tankı takma adıyla bilinen Lada Niva, diğer adıyla Vaz 2121, üretildiği ilk yıldan bu yana ikonik tasarım hatlarından herhangi bir şey kaybetmeden yoluna devam etmiştir. Diğer bir deyişle halkın otomobili olan Lada Niva'nın çıkış noktasının tamamen toprak, çamur ve zorlu şartlar olduğunu ilk adımda söyleyebiliriz. İlk geliştirme süreci 1971 yılında Land Rover şasisi ve Renault motoru üzerine başlayan aracın tasarımı da tamamen Vaz tasarımcıları tarafından Volga Otomobili Fabrikası'nda geliştirilir. İlk prototipler 1971 ve 72 arasında üretilmiş 1.3 Fiat motoru olan kanvas tavanlı modellerdir. 1973 yazında 1.6 motoru olan versiyon Vaz mühendisleri gözetiminde Özbekistan'da test edilir. Niva projesinin şefi Vladimir Sergeyevich Solovyev, şef tasarımcı da Valery Pavlovich Shemushke'dir.
ve milyonlarca insan tarafından bilinen Niva görüntüsü, Vaz'ın tasarımcısı Valeri Şemushkin'in çabalarıyla ortaya çıkar. 1977 yılında Vaz 2121 üretim hattının lansmanı yapılır. Askeri araç kabiliyetine sahip bir 4x4 düşüncesi üzerine hayata geçirilen Niva, 60 santimetrelik su ve 100 santimetrelik kar birikintilerinden geçecek seviyede yollara çıkmaya başlar. Aracın Avrupa premieri ise 1978 yılı Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilir. Aynı yıl aracın Güney Avrupa için ilk modifikasyonu olan Vaz 21211 ve İngiliz pazar için Vaz 21212 üretilir. Niva zaman içerisinde çeşitli amaçlar için revize edilerek denilir ve üretilmeye başlanır. Nehir anlamına gelen 21-22 kodlu Reka prototipleri 70'lerden 88'lere kadar muhtelif konfigürasyonlarda üretilip askeri amaçlı testleri başarıyla geçer. Ancak Reka gibi modellerin en büyük alıcısı olan Kızıl Ordu kendisini bir kriz içerisinde bulur ve Reka asla seri olarak üretilemez. Niva'yı tarihte önemli bir yere konumlandıran detaylardan birisi de yekpare tasarıma sahip seri üretim ilk offroad araçlarından olmasıdır. 4 ileri manuel şanzımanla kombine edilen bu araç, günümüze kadar sürekli 4 çeker altyapıyla kullanıcılara sunulur. Niva Avrupa'da tanıtılmasından kısa bir süre sonra 4x4 pazarının %40'ını domine ederek Lada'nın ana vatanı dışında en çok sattığı otomobili olur. 1985 yılına gelindiğinde Lada tarafından Niva'nın ilk önemli değişimi hayata geçirilir. 4 ileri manuel şanzıman yerine 5 ileri manuele bırakırken bunun nedeni araçta yaşanan gürültü ve titreşimli çalışma olarak gösterilir. Bu yılın ardından Niva karşımıza hep 5 ileri manuel şanzımanla çıkar. 1993'te ilk kabriyo Lada Niva Avrupa'da satışa sunulur. Motor hacmi 1700 cc'ye çıkartılır ve tek noktadan enjeksiyonlu besleme sistemi yerleştirilir. Niva'nın ön konsolu, bagaj kapısı ve stop lambaları da değiştirilir. 1994'te uzun şaseli 2131 kodlu 5 kapılı, 21 litre hacimli 100 beygirlik versiyon, aks mesafesi iyileştirilerek çok daha kullanışlı hale getirilir ve banttan çıkar. 1999 yılında 2008 yılına kadar ihraç edilen 1.9 Peugeot motoru kullanılan dizel Vaz 21215 modeli üretilir. Aynı zamanda Vaz 2121'in ticari bir varyantı olan kabinin arka tarafı yan camların demir panellerle değiştirilmesiyle ve arka koltuklarda dekoratif kaplamanın çıkarılmasıyla oluşturulan Vaz 2121F ihracat için piyasaya sunulur. Ayrıca 2123 modelinin genişletilmiş versiyonu olan uzun aks aralığına sahip Poro adlı 3 kapılı model, diğer adıyla Vaz 212180, 1996'dan 2008'e kadar üretilir. Tıbbi ihtiyaçlar da göz ardı edilmez. Vaz 2131 modeline dayanarak artan bagaj hacmi nedeniyle hastayı ve beraberindeki 2 doktoru gerekli ekipmanla güvenli bir şekilde taşımasına izin veren ambulans arabası Vaz 2131 SP yapılır. Sibirya'daki zorlu operasyonlar için Wankel motorlu olan 200 beygirlik büyük tekerlekli Niva March üretilir. Niva en güçlü olduğu İngiltere'den 1997 yılında çekilmek zorunda kalır. Motorlu enjeksiyon sisteminin General Motors'tan temin edilmesinde bazı sıkıntılar yaşayan Lada, İngiltere'deki karbon salınım gerekliliklerinin de gitgide geriye çekilmesi nedeniyle bu kararı almak zorunda kalır. 2010 yılı ise Niva'nın İngiltere'ye geri dönüşü olarak takvimlere not edilir. Lada Niva, uluslararası yarışmalarda da derece kazanmayı ihmal etmez. Fransızlar özellikle bu konuda Niva'ya hayrandır. 1980'lerde arkaya yerleştirilmiş 6 silindirli Porsche motor olan Niva Proto, Paris-Dakar rallisinde zafere çok yaklaşır. 1981'de oluşturulan takım, kırılan radyatör yüzünden üçüncülükle yetinmek zorunda kalır. 82 ve 83'te ise ikincilik kupasını alırlar. 1986'da oluşturulan takım ise Dakar rallisinde 4. olur. Sonuç olarak yıllar içinde gücünü orijinal Lada motorundan alan özel hazırlanmış birçok Niva başarılara imza atar. Nisan 1998'de Niva Kuzey Kutbu'nu fetheder. Uluslararası atlama etkinliği sırasında Arktik Okyanusu kıyısına indirilir. Buza indikten ve askı hatlarından kurtulduktan sonra harekete geçer ve başarılı bir şekilde Kuzey Kutbu'na ulaşır. Niva 1990'dan 2005'e kadar Rusya'nın Antarktika'daki Bellinghausen kutup istasyonunda hizmet vererek
sıfırın altındaki 54 santigrat derece sıcaklıkta bile kargo taşır. Ayrıca Lada Niva, 1998'de araç yardımı almadan deniz seviyesinden 5200 metre yükseklikteki Everest ana kampına tırmanır. İngiliz Range Rover bu başarıyı aşmaya çalışsa da ancak kablolar ve vinçler yardımıyla 5642 metrelik rekor irtifaya çıkabilir. Bir yıl sonra Niva, deniz seviyesinden 5726 metre yükseklikte Himalayalardaki Tibet platosuna kadar çıkarak bir rekor imza atar. Tarih boyunca Niva yapısında birçok değişiklik görür. Zırhlı transit geçiş minibüsünden ayı taşıyıcıya kadar çok çeşitli modelleri mevcuttur. Bununla birlikte belki de en eşsiz model, 40 yıl önce ordu için tasarlanan ve orta derinlikteki nehirleri geçebilen Niva amfibidir. Ancak başarılı denemelere rağmen üretime girmez. Bir prototip, Ryazan'daki askeri otomobil müzesinde durmaya devam eder. Orijinal Range Rover ve halefi Range Rover Defender'ın 2016 yılında üretimi durdurulduktan sonra Niva hala orijinal haliyle en uzun süre üretilen arazi aracı olur ve 2020'nin sonunda dünya çapında tahmini 650.000 Lada Niva kullanılır. Ancak ne yazık ki küçük bütçe desteği nedeniyle Avtovaz, Niva markasının lisansını ve haklarını General Motors'a satmak zorunda kalır. 2002'den beri Vaz 2123, Chevrolet Niva markası altında üretilir. İşte ikonik tasarımı ile gerçekten değişimin kaçınılmaz olduğunu bize gösteren ve özel bir otomobil olan Lada Niva'nın ortaya çıkış hikayesi bu şekildedir.